Hiçbir mezarlığın yanından geçerken bir an durup düşündün mü? Ya tüm bu sessizlik aslında bir başlangıçsa, belki de ölüm sandığımız gibi son değil. Belki de bu dünya sadece bir perdenin önü ve asıl gerçek biz öldük sandığımızda başlıyor. Bu videoda sana sırf felsefi değil, bilimsel, spiritüel ve insani bakışlarla ölümden sonraki muhtemel boyutları anlatacağım. Ama önce bir soru soralım birlikte. Ben kimim? Bedenim miyim? Yoksa düşüncelerim mi? Ya da çok daha fazlası mıyım? Eğer cevabı gerçekten merak ediyorsan, bırak bu yolculuğa birlikte çıkalım. Korkma, cevaplar karanlıkta değil. Asıl cevap, seni dinleyen bu sessizlikte gizli. Bazı insanlar ölüm anını bir kapıya benzetir. O kapıdan geçtiğinde bedenin geride kalır ama sen hala varsındır. Tıpkı rüya gördüğünde olduğu gibi gözlerin kapalıdır ama başka bir dünyada dolaşırsın. İşte bazı bilim insanları bilincin beyinden bağımsız var olabileceğini düşünüyor. Ölüm anında yaşanan o ışık tüneli deneyimlerinin beynin kapanmadan önce açılan bir başka boyuta ait olabileceğini söylüyorlar. Yani belki de ölmek sadece odanı değiştirmek gibi. Sadece duvarın öte tarafına geçiyorsun. Peki o tarafta ne var? Orası. Bu yolculuğun en heyecanlı kısmı. Bir an sessizlik, hiçbir ses yok. Zaman bile durmuş gibi. Sonra hafif bir rüzgar yüzüne dokunuyor. Gözlerini açıyorsun. Ama bu gözler bildiğin gözler değil. Renkler çok daha canlı. Işık çok daha yumuşak. Her şey tanıdık ama aynı zamanda tamamen farklı. Bazıları bu anı sonsuz huzur olarak tanımlıyor. Sanki bütün yüklerinden arınmışsın. Geçmişteki acılar, korkular hepsi geride kalmış ve uzakta seni bekleyen bir silüet görüyorsun. Bu tanıdığın biri mi? Yoksa seni karşılamak için gelen başka bir varlık mı? Henüz bilmiyorsun ama o an korku yerini meraka bırakıyor. Adımlarını atıyorsun ya da belki de adım atmıyorsun ama ona doğru yaklaşıyorsun. Silüet yavaşça netleşiyor. Bir bakıyorsun. Bu yıllar önce kaybettiğin biri olabilir. Belki annen, baban, belki de hiç tanımadığın ama seni tanıyan bir yüz. Bazıları bu anı ruh rehberi ile ilk temas olarak tanımlar. Ama işin ilginç tarafı şu. Bazı araştırmacılar bu karşılaşmada hiç tanımadıkları farklı boyutlardan gelen varlıklarla karşılaşılabileceğini söylüyor. Ve işte o anda aklına şu soru geliyor. Bu bir karşılama mı yoksa bir sınavın başlangıcı mı? O varlık sana elini uzatıyor. Ona dokunduğun an sanki tüm bedeninden bir sıcaklık dalgası yayılıyor. Önünde dev bir kapı beliriyor. Ne taş, ne metal, tanımlayamadığın bir maddeden yapılmış. Üzerinde ışık gibi akan semboller var. Sanki canlıymış gibi hareket ediyorlar. Ve o an fark ediyorsun. Bu kapı sana ait. Hayatının, düşüncelerinin ve tüm seçimlerinin yansıması gibi adım atıyorsun. Kapı sessizce açılıyor ve içeride seni bambaşka bir dünya bekliyor. İçeri adımını atar atmaz, yer çekimi yok oluyor. Ayaklarının altında ışık nehirleri akıyor. Gökyüzünde ise iki farklı güneş parlıyor. Dağlar. Ama bizim bildiğimiz gibi değil. Camdan yapılmış gibi şeffaf. İçlerinden yıldız tozu akıyor. Uzakta yavaşça süzülen devasa yaratıklar var. Kanatları galaksiler kadar büyük, gözleri ise deniz gibi derin. Burada zaman akmıyor. Anlıyorsun ki burası ölümden sonraki ilk durak ve sen yalnız değilsin. Derken o varlıklardan biri sana doğru süzülüyor, devasa ama yaklaşırken korkutucu değil, sanki seni yıllardır tanıyormuş gibi huzurlu bir bakışı var, kanatları ışığı kırarak etrafa renkler saçıyor, ağzını açmadan konuşuyor, sesini zihninde duyuyorsun. Burası başlangıçların yeri, buraya gelen artık geri dönmez ve işte o an
Hem sonsuz huzuru hem de derin bir bilinmezi aynı anda hissediyorsun. Ve o varlık sana zihninden bir görüntü gönderiyor. Milyonlarca yıldızın bir araya gelip dev bir ağ oluşturduğu ışıkla örülü bir harita. Burası ruhların ağı diyor. Her ruhun bir iplik gibi bu ağa bağlı olduğunu ve ölümün aslında bu bağın sadece yön değiştirmesi olduğunu gösteriyor. Sen de fark ediyorsun ki ölüm bitiş değil, daha büyük bir sisteme katılmanın ilk adımı. O ağ düşündüğünden çok daha canlı. Her bağ bir ruhun hikayesini taşıyor. Bir noktada senin de kendi hikayen başka ruhlara ilham veriyor. Çünkü burada hiçbir şey tesadüf değil. Ölümden sonra bile varlığın bir işe yarıyor. Kimi ruhlar öğretmen oluyor, kimileri koruyucu, kimileri de hala öğrenmeye devam ediyor. Ve sen anlıyorsun, yaşadığın her şey orada başka birine yol göstermek içinmiş. O ağın içinde bir seçim var, kalıp sonsuz bilgelikte erimek ya da yeniden doğup başka bir hikayeye başlamak ilginçtir. Çoğu ruh zorlukları bilmesine rağmen geri dönmeyi seçiyor. Çünkü orada öğrenmek, burada sınanmakla tamamlanıyor ve sen fark ediyorsun. Belki de bu yüzden hayatta tanıdık gelen yüzler, yerler, anlar var. Çünkü sen daha önce de buradaydın. Bir an geliyor ve o an kelimelerle anlatılamayacak kadar saf, sanki evren seni nazikçe bir ışık tüneline bırakıyor, tünelin sonunda yeni bir hayatın ilk nefesi bekliyor. Ama işte burada bir sır var. Ruh, geri dönerken geçmiş yaşamlarının bütün bilgeliğini yanında getirmiyor. O bilgi kalbinin derinliklerine saklanıyor ve sen onu hissederek hatırlıyorsun. Dejavu dediğin şey işte tam olarak bu, ruhunun eski yankıları. Ruh geri dönse de ardında her zaman bir iz bırakır. Bazen bir melodi duyarsın ve gözlerin dolar ama nedenini bilemezsin. İşte bu, ruhunun önceki yolculuklarından gelen yankılardır. Bir kokuda, bir yerde ya da hiç tanımadığın bir insanın gözlerinde kendinden bir parça bulursun. Çünkü hiçbir ruh yaşadığı hayatların enerjisini tamamen bırakmaz. Her doğum geçmişin fısıltılarını da beraberinde taşır. Belki de en büyük sır şu, ölüm aslında bir bitiş değil, yeni bir başlangıçtır. Tıpkı bir kapıdan diğerine geçmek gibi. Biz buna son deriz ama ruh için bu sadece bir duraktır. Belki de sevdiklerimizle tekrar buluşacağız. Belki de yeni dersler için başka hayatlarda yeniden doğacağız. Kim bilir, belki de bu hayatın en değerli yanı, bir gün gideceğimizi bilmemize rağmen sevmeye, gülmeye ve öğrenmeye devam etmemizdir. İşte bu yüzden ölümden sonraki boyutu anlamak, aslında yaşamın kıymetini daha iyi bilmemiz için var.